2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Husiler arasındaki yüksek yoğunluklu çatışmalar devam ediyor. Özellikle Mart ayında yaşanan yeni süreç Husilerin üzerinde büyük baskı kuruyor. Başkan Trump'ın verdiği emirle Amerikan Hava Kuvvetleri Yemen'de uzun süredir yönetimi elinde tutan Husilere yönelik yoğun taarruza geçti. Sizlere bu içerikte yaşanan son çatışmaları anlatacağım ve Husilerin elinde neler olduğundan bahsedeceğim. Amerika'nın bölgeye olan ilgisine de değineceğiz. Başlamadan önce minik bir ricam var. GZT olarak sizlere en doğru içeriği kaliteli bir şekilde çıkarmak için çabalıyoruz. Kanalımıza katılırsanız ve abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlıyoruz. 15 Mart 2025 tarihinde Trump'ın emriyle başlatılan operasyonların amacı Husilerin gemilere, uçaklara ve bölgeden yapılan ticarete saldırmasıydı. Bunun üstüne kesin sonuca gidecek güçlü bir plan yapıldı. 15 Mart'ta düğmeye basıldı. İlk etapta 30'dan fazla hava saldırısı yapıldığı rapor edilmişti. Bu saldırılarda silah depoları, askeri tesisler ve sivil altyapı tesisleri de vuruldu. Buna karşılık olarak 16 Mart'ta Husiler misilleme yapacaklarını duyurdu. Amerika tüm Yemen'i vurmuyor. Husilerin elindeki Sa'da, Hacce, başkent Sana, Hudeyde, Dammar, İb, Taiz ve Beyda'yı hedef aldı. Peki Husiler nasıl cevap verdiler? İddialarına göre bir adet MQ-9 Reaper drone düşürdüler. Bu SİHA'yı Kasım Süleymani suikastinden hatırlıyoruz. Ocak 2020'de Amerikan Hava Kuvvetleri Bağdat'ta Süleymani'nin aracına havalimanına girerken Reaper'dan yapılan drone atışıyla etkisiz hale getirdi. Aslında bu süreç 12 Ocak 2024'te eski Başkan Biden'ın öncülüğünü yaptığı koalisyonla başladı. Diğer üyeler Birleşik Krallık, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda. Operasyonun adı Poseidon'un mızrağı olarak belirlendi. Bu ismin verilmesinin sebebi Poseidon'un Yunan mitolojisinde yer alan denizler ve depremler tanrısı olması. Tanrı olan Poseidon'un bölgedeki sorun çıkaranları cezalandırması gibi mistik bir anlam taşıyor. 2023'te İsrail'in Eilat limanının faaliyetleri %85 oranında düştü. Bunun sebebi Husilerin bu limana giren ve çıkan gemilere saldırmasıyla Babül-Mendeb boğazını tıkamasıydı. Ayrıca 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas-İsrail savaşında Filistin'e destek olma amacı taşıdı. Peki taraflar hangi ekipmanları kullanarak birbirine saldırdı? Hemen anlatalım. Öncelikle siyasi ve askeri risklerden ötürü Yemen topraklarına yakın yerlerdeki Amerikan üslerinden operasyon yapılmadığını tahmin ediyorum. Açık kaynaklara yansıyan haberlerde de gemilerinden yapılan atışlar ve kalkan savaş uçaklarıyla dronların kullanıldığı bilgisini alıyoruz. Husilerin Amerikan üslerine hedef almamasının arkasında ellerindeki ekipmanlarla gerçekleştirdikleri isabet oranı olabilir. Örneğin Katar'daki Amerikan üssünü vurmak isterken en ufak bir şarapnel bile Katar toprağına düşse bu savaşa Katar'ına dahil olması anlamına gelir. Amerika hava saldırılarında genellikle F-35 ve F-A-18'leri kullandı. Bu iki uçak da stealth yani görünmezlik ve hassas güdümlü mühimmat taşıyabilme kapasitesine sahip. Tomahawk seyir füzeleri tercih ediliyor. Özellikle USS Harry Truman uçak gemisinden çok sayıda atış ve sorti yapıldığını biliyoruz. Bu gemi 4 adet buharlı türbin ve 2 adet A4W nükleer reaktörün ürettiği ortak güçle çalışıyor. Uçak gemileri görev grubu olarak hareket eder. Etraflarında her zaman ayrı bir filo vardır. Bu filoda yer alan Arleigh Burke sınıfı destroyerlerden de Tomahawk ateşlendi. USS Stout ve USS Jason Dunham bu operasyonlarda kullanılan gemilerdi. Saldırılar yapılırken JDAM yani çoklu direkt atak mühimmatı ve Hellfire füzeleri gibi hassas güdümlü mühimmatlar da kullanıldı. Amerikan karar vericileri operasyonu planlarken RC-135 Rivet Joint istihbarat toplama uçağı ve EA-18G Growler model elektronik harp uçağından destek aldılar. Bölgede Amerika'ya ait doğrudan kara veya deniz unsuru bulunmadığı için havadan destek alındı. Ayrıca X platformunda CENTCOM'un 19 Mart 2025'te paylaştığı bir gönderide AGR-20 Falco APKWS lazer güdümlü 2.75 inçlik roketlerin Husi kamikaze İHA'larını vurmak için kullanıldığı anlaşıldı. Peki tüm bu olanları Husiler hangi mühimmatlarla cevap verdi? 5 maddede açıklamak mümkün. Bunlar füze saldırıları, insansız hava araçları, patlayıcı yüklü botlar, insansız deniz araçları ve helikopterlerle yapılan saldırılar. Size bu 5 maddeye ait ekipmanları anlatacağım. Füze saldırılarıyla başlayalım. Husiler balistik ve seyir füzelerini tercih ediyor. Kiam-1 ve Burkan serisi füzeler ateşleniyor. İran yapımı bu füzeler Husilerin uzun menzilli saldırı kapasitesini oluşturuyor. 700-800 kilometre menzile sahip oldukları belirtiliyor ve Kızıldeniz'deki gemilere ulaşabilecek şekilde modifiye edilmişler. Ayrıca Tufan model gemisavar balistik füzeler de kullanılıyor. Seyir füzeleri olaraksa Kudüs 1 model ateşleniyor. En önemli özelliği düşük irtifada uçma kapasitesi sebebiyle radarlardan kaçabiliyor. USS Harry Truman'a bu füzelerle saldırdılar. Gemisavar balistik füzeler de kullanılıyor. USS Carney isimli gemi de bu şekilde hedef alınmıştı. İHA'larla devam edelim.
Husiler daha çok kamikaze görevi yapabilen dronlar tercih ediyor. Samad 3 modelinin 1000 kilometreye kadar menzili var ve patlayıcı yüklenerek hedeflere dalış yapıyor. Şahed 136 modellerse intihar drone olarak adlandırılıyor. Üretimi ucuz ama etkili. Ortalama maliyet 20.000 dolarla 40.000 dolar arasında değişiyor. İran yapımı KAS-04 gibi İHA'larla hem gözetleme yapıyorlar hem de saldırı düzenliyorlar. 2024 ve 2025'teki misillemelerde bu model çokça kullanıldı. Sudan gelen tehditle devam edeceğiz. Shark 33 model insansız deniz aracı ile Tutor isimli gemiyi batırdılar. Patlayıcı yüklüyorlar, üzerinde insan barınmıyor ve kıyıdan fırlatılıp hedefe yönlendiriliyor. Son olarak bazı ticari gemileri de helikopterlerle baskın yapıyorlar. 2023 Kasım'da Galaxy Leader isimli gemiye Rus yapımı Mi-17 helikopterlerle saldırmışlardı. Mürettebat 2 yıl boyunca rehin tutuldu. Ocak 2025'te serbest bırakıldılar. Sadece Kasım 2023 ile Ocak 2024 arasında 100'den fazla ticari gemi drone ve füze saldırılarından etkilendi. Küresel ticaret endeksleri ve lojistik firmalarının kargo planlama süreçleri baltalandı. Sizce Trump neden birden Husilere karşı aşırı keskinleşmeyi tercih etti? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Ben kendi cevabımı paylaşmak istiyorum. Husilerin saldırılarından önce bölgeden yıllık olarak yaklaşık 25.000 gemi geçiyordu. Bu güncel durumda yıllık 10.000 seviyesine düştü. Aradaki 15.000'lik kayıp geç teslimat veya kargoların imha olması sebebiyle küresel enflasyonun yükselişini tetikliyor. Husiler yüzünden bir geminin fazladan 10 gün yol aldığı biliniyor. Çünkü Afrika kıtasını dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu her yolculuk başına yaklaşık 1 milyon dolarlık ekstra harcama anlamına geliyor. Ayrıca kargolara uygulanan sigorta bedelleri de yükselmek durumunda kalıyor. Tüm bunları ele aldığımızda enflasyonu yükseltmesi beklenir. Trump göreve gelmeden önce Amerika'daki enflasyonu ve bundan kaynaklı olarak bütçe açığını düşüreceğini vaat etmişti. Ayrıca Amerika'nın tarımsal ihracatı Meksika körfezinden dünyaya gönderilir. Buradan yola çıkan kargo Babül-Mendeb boğazını aşarak teslimat noktasına ulaşır. Ancak Husilerden dolayı bu sürecin sekteye uğraması Trump'ın koltuğunun en önemli ayaklarından birini yıpratabilir. Amerikalı mavi yaka ve çiftçi sınıfı. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Kullandıkları İran destekli balistik füzeler, seyir füzeleri ve dronlar teknolojik olarak Amerika'nın ekipmanlarıyla boy ölçüşemese de sayıca ve taktiksel esneklikle tehdit oluşturabiliyor. Husiler düşmanını tam anlamıyla yok etme kapasitesine sahip olmamasına rağmen yıpratma taktiği uyguluyor. Ayrıca bandıra ve kargo ayırt etmeden farklı ülkelere ait unsurlara saldırmaları düşman yelpazelerini daha da genişletebilir. Suudi Arabistan'la aralarında uzun yıllardır devam eden sorun şimdilik soğumuş gözükse de tekrar hareketlenebilir. Husilerin Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine füze ve dronlarla saldırdığını hatırlamamız gerekiyor. 2022'de Cidde'ye füze ateşleyen Husiler Aramco'ya ait depolama tesisini vurmuştu. Tesis tam o sıralarda koşulan Formula 1 Cidde yarışına sadece 11 kilometre uzaklıktaydı. Hatta bazı pilotlar telsizden yanık kokusu alıyorum şeklinde açıklamalar yapmıştı. Yes, a bit of a burning feeling. But I'm not sure if it's my car or another car. Max, we are happy it's not your car. Düşmanlarının Yemen'e kara harekatı yapmayacağından emin olan Husiler taleplerini gerçekleştirmek için saldırılarına devam edecektir. Düşük maliyetli ama etkili olmaları Husilerin asimetrik savaş stratejisinin temelini oluşturuyor. Amerika'nın ileri teknoloji savunmalarına karşı ne kadar başarılı oldukları tartışmalı olsa da bu silahlar en azından bir baskı oluşturuyor. Husilerin bu tutumu devam ederse Amerika'nın başını çekeceği yeni bir koalisyon son ihtimal olan Yemen'e karadan taarruzu değerlendirebilir. Ayrıca Trump'ın İran'la yürüttüğü yeni diyalog süreci başarıya ulaşırsa Husilere akan İran desteğinde azalma da görebiliriz. Çünkü Amerika İran'a karşı eski Şah Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi koz olarak kullanmaya devam ediyor. İran istenen şartları kabul etmezse kendisini daha fazla yıpratacak yeni bir sürecin içinde bulabilir. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.